Şimdi bakın, bu ağız kısmı geniş olan. Şu ağız kısmının bağlanacağı bölüm. Ağız kısmını buna bağlamadan önce arkadaşlar şununla şunu, şununla şunu dikeceğiz. Ondan sonra dikmeye başlayacağız. Bakın, ipimi geçirdim. İpimi geçirdikten sonra şu aradan içeriye sokuyorum. Şöyle içeriye soktum. Bak, şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şuradan içeriye giriyorum. Şöyle. Ağız kısmından dikmeye başlayayım. Tabandan başlamayın, çünkü üst taraflara doğru tırmandıkça zorlama oluyor. Onun için bu vazoda ağızdan başlayın dikmeye. Şimdi bunu sıkıca dikeceğiz. Şöyle. Bunu dikeceğiz. Şöyle. Şuradan tekrar şöyle dönelim. Şöyle döndük. Şu dikildi. Şu kısım dikildi. Arkadaşlar, şununla, şu köşedekiyle, şununla hemen onun yanındakini bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle. Yalnız bunun iç kısımlarında da açıklar var. Onu göstereceğim şimdi size. Onları ilk etapta dikmeyin. Dikerseniz kağıt yırtılıyor. İş bittikten sonra o kısımları birleştirin. Ağız kısmını böyle. Şunu da şu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Heh. Şurası köşemiz. Şununla bunu birleştiriyorum. Şöyle. Bununla da bunu birleştiriyorum. Göstereyim tekrar. Şimdi şunu şu şekilde tuttum. Şu kısımları sonra dikeceğiz arkadaşlar. Gerilir. Onun için önce bunları bitirelim. En son ağzı kısmını dikelim. Şimdi şunu şu şekilde birbirine dikiyoruz. Bakın şurada şu kısımları dikiyorum. Şunları. Şu kısımları dikiyorum. Buna birkaç tur atalım. Eğer sağlam olmazsa kendini bırakır. Şu köşeyle şunu dikiyorum. Şöyle. Ve diktiğimiz zaman bakın, bu aralarda böyle V'ler oluşacak. Bakın, şurayı birleştiriyorum. Şöyle. Şöyle yukarıdan aşağıya inelim. Ve buradan şöyle yukarıya çıkalım. Şu kısımları birleştirdim. Bir tek burası kaldı. Şimdi şurayı da birleştiriyorum.
Ve ondan sonra bu ağız kısmını ne yapıyoruz? Gövdeye birleştiriyoruz. Şöyle. Getiriyoruz. Bunu da buradan getiriyoruz. Şöyle. Bakın. Diktim. Şimdi arkadaşlar buna birleştireceğim. Bunu birbirine dikmek için şu dikilmemiş olan kısımlar yukarıda kalacak. Unutmayın bu kısımları sonra dikeceğiz. Şu kısmını şu vaziyette tutuyorum. Şöyle dikeceğiz bunu. Onun için ne yapıyorum? Şuradan içeriye sokuyorum ipimi. Şöyle ipimi soktum bak. Şöyle soktum. Şuradan dışarıya çıkıyoruz. Birazcık meşakkatli bir şey ama yapılınca da hakikaten güzel bir şey oluyor. Bakın bunu buraya soktum. Sonra tekrar ipimi aldım. Şuradan dışarıya çıktım. Bu şekilde arkadaşlar çepeçevre bunu dikeceğiz. Bunu şöyle buraya tekrar çektim. Tamam. Şimdi bunu böyle döndürüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Şununla şunu birbirine dikiyorum. Öncelikle ipimi şuradan içinden geçiriyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Ve şuradan şöyle kağıttan araları az kısa olduğu için böyle dikerken zorlanılıyor. Şöyle bak. Şu vaziyette tuttum ve sıkıca çektim. Evet. Ve dalarız. Şöyle. Şuraya geçiririz. Evet. Tamam. Şöyle dikeceğiz. Şu vaziyette dikeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bunlar aynen bakın şurada olduğu gibi dikeceğiz. Tamamen bu kısımları böyle diktim. Şurada şöyle ikilik bir bölümüm kaldı. Şu şekilde şuraya dikeceğim. Evet şimdi bakın burayı diktim. Şimdi şurası dikilecek. Şurayla bura. Bu şekilde arkadaşlar dikerek bu bölümü de bitirmiş olacağız. Ve daha sonra şunu ekleyeceğiz. Ana gövdeye şu ağız kısmını ana gövdeye birleştirdim. Şimdi bu şu anda şu vaziyetteyiz arkadaşlar. Bakın. Küçükle büyük olan yan yana. Bakın. Bir sıra dikilmiş. Sonra bunda taban konmuş. Bundaysa 2 tane yapacağım şöyle. Şu şekilde 2 tane yapacağım. Üçüncüye artık şu tabanı dikeceğim. Onun için önce ne yapıyorum? Şunu buna dikiyorum. Şöyle yakaladım. Şuradan geçtik. Biraz gitti. Dikeceğiz bunu. Şuradan geçiyoruz. Bildiğimiz yol arkadaşlar bu. Zikzak olarak dikeceğiz. Yalnız bunu zikzak olarak dikerken çekmemiz gerekiyor. Şöyle sıkıştırmamız lazım. Çünkü bu büyüklü küçüklü ya. Onun için sıkıştırarak bu şekilde dikeceğiz.
şöyle dikiyoruz. Şu vaziyette. Zikzak olarak bu şekilde dikeceğiz. Şöyle yakalıyorum. Şöyle. Evet. Buradan da böyle. Bakın bu şekilde böyle komple şöyle komple dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi vazonun 1, 2, 3 sırasını diktim. Şimdi tabanı birleştirmeye geldi. Taban gördüğünüz gibi burada ve tabanın şu orta kısımları açık. Bunu dikmemiz gerekiyor önce. Yani tabanı birleştirmeden önce dikeceğiz. Geçirdik. Şuradan. Bu açıklığı kapatmamız lazım. Bu açıklığı kapattıktan sonra bunu şuraya dikeceğiz. Ve vazomuz bitecek. Bakın arkadaşlar, ortaları diktim. Şu kısımları gördüğünüz gibi diktim. Şimdi bunu ben buraya tutturacağım. İpimi takıyorum. Tabanı dikiyorum artık. Şöyle. Böyle. Şunu şuradan alacağız. Döne döne dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi bunu buradan böyle kıvıracağım. Şöyle. Ve şuraya gireceğim. Yani. Şuradan şöyle. Çıkıyoruz. Şuradan iğnemi daldırıyorum içeri. Şuradan. Şöyle. Bakın. Şöyle. Şimdi buradan. Şöyle. Şöyle. Vaziyette dikeceğiz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın vazon, büyük vazon bitti. Arkadaşlar şimdi bunun şu ağız kısmını hani dikeyim diyordum ya, dikmeyeceğim bu kısımları. Şunu da dikmiştim. Bunu da dikmeyeceğim. Değişik olsun. Bunu şöyle izah edeyim şimdi size. Şimdi şu miniyi yaparken şu iç kısımlarını, şu kısımları diktim. Şunları diktim. Şunu. 4 tanesini diktim şunda. Bundaysa dikmedim. Bunda dikmedim. Şunda dikmedim. Bunda diktim. Ve bunu ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Böyle sanki daha bir değişik bir şey oldu gibi geldi bana. Şimdi arkadaşlar vazom büyük ve küçük 2 tane yaptım. Bu vazomun yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.